Ben de senin gibi gözyaşlarıma hakim olamadım en sonunda. Bir kere çok acayip bir manevi borç ödemek. Katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana diyebileceğim bir yerde. Karışık da olsa bence bir şeyler toparladım. Bence çok güzel toparladın. Kolay İyi bir şey çıktın değil. yani. Dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil paşam diyorlar. O da diyor ki ama dünyanın hiçbir yerinde de bir millet kadınlara vatanı borçlu değil ama diyor o minvalde. Evet. Biz karanlık bir coğrafyada değiliz. Bizim zihnimiz, aklımız, ruhumuz da karanlık değil. Karanlıktan korkar insan. Halide Edip'i de oynadım ya ben. Ha onu oynadın daha kim kaldı onu söyle. Hadi hakim. Oo daha çok var. Vallahi. İstediklerim, evrene gönderdiklerim var. Dur daha bitmedi. yok, o Tarihimiz dönemde- güçlü kadınlarla dolu Emre. Atatürk'e benzesem Atatürk'e oynamak isterdim dedim. Ama bu Ertan'a kısmet oluyor bu bize. Neden acaba bir düşünelim. Bana da Napolyon kaldı. Ama adını söyleyebilsem oynardım. Mustafa Kemal'in derin bir yalnızlığı var ve bu derin yalnızlığına Şimdi onu dair de söyleyecektim. garip bir şey var yani. Hiç görmediğimiz bir tarafı varmış. Kalbi. Bir şey olsa tak eli omzundadır falan. Neyse Ertan'a buradan selamlar. Ertan seni seviyoruz. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün çok sevdiğim konuklarım var. Ve çok da güzel bir filmi konuşacağız. Bir Cumhuriyet şarkısı. Bir Cumhuriyet şarkısı böyle çok keyifle izlediğim ama sonunda da hıçkırıklara boğulduğum bir film oldu. Bunu baştan söylemem lazım. Ve elbette yanımda sevgili Emre Karayel, Birce Akalay ve Ahmet Rıfat Şungar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşulacak çok şey var bu filmle ilgili. Hani nereden başlasak, neleri konuşsak ama öncelikle söylediğim gibi çok duygulandığım bir film oldu. Ama böyle ağlaya ağlaya izlediğimiz bir film değil. Çok böyle gururlandığımız, özellikle de Türk kadınıyla çok gururlandığımız bir erkek hikayesi anlatılıyor belki. Ahmet Adnan Saygun'un Cumhuriyet'in ilk operası, Özsoy'u yazdığı yılların hikayesi ama bir taraftan da Türk kadınının tüm bu Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi kültürel devrimde de ne kadar etkili olduğunu izlediğimiz bir film. O yüzden önce Birce ile başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben şimdilik buradan okumaya çalıştım. Hemen kadına yönelmek istiyorum. Evet, Ahmet Adnan Saygun çok kıymetli bir karakter Türk müziğinde. Onların başlattığı o kültürel devrimle birlikte zaten Cumhuriyet 100 yaşına da ulaştı. Ama senin Halide Edip'ten sonra bu sefer de Nimet Vahit rolüyle ilk opera kadın sanatçısı rolüyle karşımızdasın. Genel olarak önce tabii ki bir Cumhuriyet şarkısı ile ilgili neler hissediyorsun? Bu rol sana geldiğinde neler hissettin ve bu hikaye nasıl gelişti? Ben çok yeni izledim filmi. Bir toplu izlememiz olmuştu ama ona katılamamıştım. Çok yeni izledim. O yüzden böyle sıcağı sıcağına şu anda buradayım gibi. Ben de senin gibi gözyaşlarıma hakim olamadım en sonunda. Bir kere çok acayip bir manevi borç ödemek Ertan'ın lafıyla. Ama onun dışında da gerçekten Cumhuriyeti'nin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk yıllarına böyle bir perspektiften bakmak hakikaten çok etkileyici oldu hepimiz için bence. Çünkü hem sanat tarihinde bir ilk hem kültür devriminin başları, Nimet Vahit ayrı bir yana dursun. Tabii ki de Ahmet Adnan Saygun Türk beşlerinin bir tanesi. Dolayısıyla gerçekten yurt dışında o anlamda eğitimini almış, gelmiş, vatani borcunu burada bu şekilde ödeyen muazzam bir cansiperane çalışan bir vatan evladı her şeyden önce. Hiç kimse birbirinden aslında lokomotif Ahmet Adnan Saygun gibi görünse de ki öyle muazzam bir insan güruhuyla örülü etrafı ve herkesin de niyeti, isteği, amacı, dileği bu yönde ve tabii ki büyük imkansızlıklar içerisinde Ankara henüz daha bir çöl iken nereden bilsin insanlar operayı. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün o sonsuz öngörüsü, o vizyoner bakışı, çağı yakalamak, çağın ötesine geçmek isteği bir gün bir opera yazılmasını istemesiyle birlikte hikayemiz başlıyor. Benim için büyük bir onur gurur böyle bir hikayenin içerisinde var olmak. Hep söylüyorum. İzleseydim ve içinde olmasaydım ufacık bir sahnem dahi olsa içinde olmak isteyeceğim bir film diyebileceğim nitelikte bir
başyapıt. O yüzden çok çok müteşekkirim Necati Akpınar'a kapımızı çaldırdığı için. Evet. Ben de olmayı çok isterdim. Yani herkesin içinde olmak isteyeceği bir film Hı hı. gerçekten. Kurgusu da iyi yapılmış. Hızlı akıyor. O matematik de çok Hı güzel hı. kurulmuş. O yüzden elinize sağlık gerçekten. Hani izleyici de 25 Ekim'den itibaren keyifle izleyecek. Bence dönüp dönüp izleyeceğimiz filmlerden biri olacak diye düşünüyorum. Ailecek. Kesinlikle. İnşallah. Bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde dahil olmak üzere hani böyle güzel bir yere açığı da kapattığını düşünüyorum. Çünkü Ahmet Adnan Saygun gibi Türk müziğinde bu kadar değerli insanların filmlerinin çekilmesine öncü olacak bir film belki de. Hı hı. Belki de arkası gelir, ne güzel olur. Ben hemen Ahmet Rıfat'a dönmek istiyorum. Çünkü Münir Hayri Egeli. Aslında Ahmet Adnan Saygun üzerinde anlatılan bir hikaye ama Münir Bey neler yapmış öyle ve sen de ne kadar iyi canlandırmışsın, oynamışsın. O enerjin inanılmaz. Önemli bir sorumluluğun da var. Hem filmin içinde rol olarak hem de yani Ahmet Rıfat olarak bir taraftan o rolün hakkından gelmek de önemli. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rolle ilgili bir kere bundan önce yaptıklarımın dışında farklı bir durum var. Yaşamış birini biyografi olarak ilk kez oynama tecrübem oldu. Bu anlamda bir sorumluluğu var. Bu anlamda sorumluluğun haricinde hikayenin kendisi ve dönemdeki yerlerinden dolayı da başka bir sorumluluk var. Döneme nasıl bir katkıda bulundukları ve önümüze nasıl bir vizyon açtıkları ile ilgili. O sebeple farklı bir deneyimdi. Tabii ki biz sinema filmlerini yaparken bir takım farklı biçimlerde sunuyoruz o dönemin gerçekliklerini vesaire. Ben de filmi çok yeni izledim. Ben artık umuda dair şeyler konuşmanın artık neredeyse ayıplanacak noktaya geldiği bir dönemde bu filmin olması çok İyi gelecek hepimize. bana iyi geldi. Şu anlamda iyi geldi. Çünkü hani çok büyük bir refah içerisindeyken umuda dair bir hikaye olsaydı eğer bu gerçekten çok büyük bir yokluğun olduğu, hatta yani gerçekten yani çok büyük bir yokluğun olduğu, daha neyin ne olduğunu belli olmadığı, bir sürü insanın savaş esnasında yani yaşamını yitirdiği bir dönemi anlatıyoruz. Döneme şahit etmeye çalışıyoruz biz de içinde ve bugün de aslında biraz umutsuz olduğumuz dönemler yaşanıyor dünyanın geneline de bakınca. O anlamda hani bugüne çok feyz olacak ve umutlanmanın aslında her şartta, her koşulda mümkün olabileceğine dair bana da umut olan, feyz olan bir film oldu. Bu hikayenin içerisinde de bulunmak tabii ki o anlamda katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana diyebileceğim bir yerde. Karışık da olsa bence bir şeyler toparladım. Bence çok güzel toparladın. Kolay İyi bir şey çıktın değil. yani. İyi çıktın. Hop giderken hop. Evet. Hikayemiz de böyle bir hikaye. Yani de şeyi de çok iyi anlıyorum. Ya, o kadar büyük bir sorumluluk varken film ayrı bir sorumluluk, filmle ilgili konuşmak da ayrı bir sorumluluk. Tabii Emre, senin de Nuri Jonker'i oynadığın bir filmden bahsedeceğiz ve Nuri Jonker hepimizin, Atatürk'ün hani en yakın arkadaşlarından biri ve tüm o Cumhuriyet'in kuruluşunda en büyük destekçilerinden biri olarak tanıyoruz. Filmde de o şekilde o Nuri Jonker olarak karşımıza çıkıyorsun. Hatta soyadını nasıl aldığını da öğreniyoruz böylece film izlerken. Sen neler söyleyeceksin bir Cumhuriyet şarkısıyla ilgili? Ben hemen şuradan başlayayım. Bir kere gerçekten birbirinden değerli, çok çok kıymetli bir cast var burada ve onların yanında olmak, onlarla birlikte bu projede olmak benim için çok mutluluk ve gurur verici. Bunu söylemem lazım gerçekten. Hep beraber. Çok çok iyi performanslar izleyecekler seyircilerimiz. Jonker Paşa'nın en yakın arkadaşı, çocukluk arkadaşı. Evet. Ona ismiyle hitap edebilen çok nadir Nadir insanlardan bir tanesi. Soy ismini Paşa veriyor. Onu filmde göreceğiz zaten. Ama filmin asıl güzel tarafı yani bizim içinde olmamız filan ama ortaya çıkan bir değer var burada. Bir tanesi çok güzel söyledi yani böyle bu kadar varlık içerisinde umutsuzluğa kapılıyorken bizler Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonra daha büyük bir savaşa girmiş bir halk var orada. Bir yani var olma savaşı içerisinde olan bir topluluk var ve imkansızlıklar bugünle kıyaslanamaz ve böyle kısa süreçte böyle şeyleri başarabildiklerini Paşa'nın ne kadar öngörülü olduğunu, Türk kadınına ne kadar inandığını ve güvendiğini, Türk halkına ne kadar inandığını ve güvendiğini gördüğümüz bir film. Bu yüzden de finalde Adnan Saygun'un modern sanatların önünü açan bu Özsoy bestesinin nasıl yapıldığını da anlatıldığı çok keyifli, çok güzel bir film olmuş. İçinde olduğum için onur ve gurur duyuyorum, öyle söyleyeyim.
Evet. Ben de Notlarımdan böyle sağdan soldan baktım. Hiç dümdüz bak. Böyle dümdüz. Güzel. Çok müthiş. Peki. fileto oldu şu Fileto. anda. Ee, evet, filmin bu yönü gerçekten de çok dikkat çekici. Hatta notlarımdan biri de nasıl başaracağız bunu diye Hı hı. soruluyor. O da diyor ki mazereti ve tereddütü hayatımızdan çıkararak aslında işte bu Hepimizin mazeret, ihtiyacı olan şu şey. anda bizim en Aslında çok paşa ihtiyacımız için var. söylüyor onu. Evet, evet, doğru. Nasıl yapıyor bunu diye Aynen. sorduğunda Evet, paşa aynen, için tamam, söylüyor. evet, Mustafa doğru. Kemal için Mustafa söylüyor. Kemal için o nasıl yapıyor, nasıl beceriyor bunu dediğinde tam olarak onun cevabı, doğru söylüyorsun. Evet, doğru, onun Hı cevabı. hı. Ve kilit cümle bu. Ben bunu not almamın sebebi şuydu. Aslında tam da dediğiniz gibi o kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki bunu kendime düstur edinmeliyim diye yani böyle tavanıma mı yazayım, nereye yazayım, hani her unuttuğumda, kendimi kaybettiğimde ya da düştüğümde bunu hatırlamalıyım diye. Ki bu film de öyle bir şey zaten. Neticede bunu izlediğimizde kendimize geleceğimiz, motivasyonumuzun artacağı bir film Yani bir olmuş. kişinin bir de gerçekten yani bir aydın olması için özür dilerim soru Yok canım. sormana müsaade etmeden lafa giriyorum ama hakikaten aydın bir kişilik olmak sadece yüzünü aydınlığa dönmekle değil, gerçekten onu yansıtabilmekle alakalı. Yani biz yüzümüzü ensemizi karartıp biz korkup biz yokları saydığımız zaman zaten bir arpa boyu yol gidebilmemiz mümkün değil. O yüzden elbette hayat, içinde bulunduğumuz çağ, devir, yaşadıklarımız bizim elbet bize engel oluyor. Ayağımıza taş koyuyor vesaire bilmem ne, ruhumuzu incitiyor gibi gibi. Ama gerçekten ne bir mazerete ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten Emre'nin de dediği gibi o yokluk zamanında eğer bunlar yapılabildiyse şimdi neden olmasın? Sadece çağın araçları değişti. Öyle okumak lazım. Ama hep iyi kalmak, aydınlık kalmak lazım diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. O ruha dönmek. Evet, aynen öyle. Yani o Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardaki ruha dönmek. O ruh da çok güzel hissediliyor filmde. Bir de başta da söylediğim gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, o kadına, yani Atatürk'ün kadına verdiği değer, onların önünü açması ve filmin artık bir yerinde aslında kaderini değiştiren nokta da o kadınların ittiği nokta oluyor. Hı hı. Yani bu nasıl başarılacak? Onların Hı hı. telkinleri, motivasyonlarıyla her kadının orada katkısı çok büyük. Onlarla ilgili de çok güzel laflar var bu arada. Kadınlara olan borcu asla ödenmez diyor. Yani bu memleketin kadınlara olan borcu asla ödenmez diyor Atatürk bir yerde. Hı. Bir yerde diyor ki dünyada kadınlara vatan borcu olan millet yoktur bizden başka. Hı hı. Ne kadar büyük laflar ve ne Bana kadar... söylüyor. Evet. Doğru. O hikaye yani zaten jeneriğimizde de var. Diyor ki kadın hakları ile alakalı 1934'te işte seçme ve seçilme hakkı Evet. bize tanınmadan hemen öncesi aslında, yani bu hikaye zaten 1934'te geçiyor, 30'lu Evet. yılların başında. Hemen bunun arifesinde kadın hakları ile alakalı bir süredir çalışmalar yaptığını ifade ederken bir sürü çevresindeki insanın buna anlam veremediğini, ne gerek var dediğini sanıyorum, öyle bir İtiraz bir ettiklerini. itiraz Hı hı. ettiğini. O da diyor ki yani dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil paşam diyorlar. O da diyor ki ama dünyanın hiçbir yerinde de bir millet kadınlara vatanı borçlu değil ama diyor. O minvalde Evet. Hı hı. bir sözü var, o bizim fragmanımızda. Çok bence böyle yerine söylenmiş, Çok. bugüne kadar gelmiş bir söz Tekrar değil mi? tekrar duyalım diye söylenmiş bir Evet, söz evet, bence. aynen Evet. öyle. Özellikle gündeme de ne kadar cuk oturan bir söz ve filmin tüm bu verdiği mesajlar da çok kıymetli. Özellikle de yani Birce bu konularda çok hassas olduğunu biliyorum. Yani hepimiz çok hassasız. Halide Edip'i canlandırdın. Üstüne yine çok güçlü bir Türk kadınını canlandırıyorsun. Ve senin duruşun da öyle. Yani bir şeye, haksızlığa sesini çıkaran bir kadınsın bir taraftan da. Elimden Tüm bu geldiğince. içinde bulunduğumuz sıkıntılı, kadınların bu kadar üstüne gidilirken ve bence bu kadar hak ettiklerimiz yavaş yavaş elimizden alınmaya çalışılırken, üstümüze bir korku enerjisi yerleştirmeye çalışılırken, bizi eve de kapatmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Sokakta yürüyemez hale getirmeye çalışıyor. Sistemli ya da sistemsiz, bilinçli ya da bilinçsiz, her neyse. Mümkün Ama değil o neticede da. bir korku salıyorlar üstümüze.
Tam bu dönemde de izlemek bana çok iyi geldi. Filmin sonunda hıçkırıklara boğulmamın sebeplerinden biri de buydu. Hı Yani hı. içine düştüğümüz bir korku odalarından bizi çıkartacak bir film diye de düşündüm. Hı hı. Hayır korkmuyoruz, hayır sokaktayız, Hı hı. hayır işimizin başındayız, hayır sahnedeyiz. Demek yani haykırmak geldi Çocuk içimden. neden korkar Aysun? Karanlıktan korkar. Biz karanlıkta değiliz. Evet. Biz karanlık bir coğrafyada değiliz. Bizim zihnimiz, aklımız, ruhumuz da karanlık değil. Karanlıktan korkar insan. Bu yaşadıklarımız bütün dünyada var. Evet. Şiddet her yanda. Çocuklar arası, ergenler arası şiddet, okullardaki şiddet görüyoruz hepimiz. Evet. Bizim coğrafyamızda kendi sosyokültürel yapımız itibariyle ve bir takım başka bileşenler. Bu sadece kadınlar özelinde söylemiyorum. Çocuklar için de aynı şekilde geçerli. Hayvanlar için de aynı şekilde geçerli. Ormanlar için de aynı şekilde geçerli. Dolayısıyla bunun sebepleri de zaten aşikar. Önce eğitimle başlayan bir hikaye ya bu. Evet. Şimdi bunun altını kazmaya çalışırsak zaten aslında sebepleri de biliyoruz. Ne yapılması gerektiğini de biliyoruz. Ne olabileceğini de gördük. Evet. Coğrafya olarak gördük. Aynı hataların yapılmadığı, yine aynı şekilde gelişime yüzünü dönen insanların bir araya gelip aynı hataların yapılmadığı ortamlar, çatılar, zamanlar yaratmamız lazım. Bunun başka bir açıklaması ya da bir çıkışı yok. Bunları eğer biz bu şekilde söyleyebiliyorsak çözüm de üretebilmemiz lazım. Yoksa niyetimizden şüphe ederim. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden ben öyle bakıyorum açıkçası. Bu filme de Nimet Vahit'i ya da Halide Edip'i kabul ederken çok özür dilerim uzun Estağfurullah konuştuysam. lütfen. Kabul ettiysem de bu insanların ölümsüz olmalarını istediğim için, yaptıkları şeylerin unutulmaması için, tarihin tozlu sayfalarında kalmasınlar diye. Günün sonunda bunları biz kabul ediyoruz oynamaya ama bunları düşünen birileri var. Bu insanlar yıllarını sinema sanatına, tiyatro sanatına, sanatın her türlü mecrasına adamış insanlar. Dolayısıyla onlara dediğim gibi en başta müteşekkiriz ama bu yüzden bunların altına biz de imzamızı atmak istiyoruz ki unutulmasın, ölümsüzleşsin, değer görsün. Çünkü onların o gün söyleyebildikleri, gösterdikleri cesareti biz bugün sanatımızla gösterebilmeliyiz. Çünkü aksi bazen mümkün olmayabiliyor. Evet. O yüzden en güzel yolu bu. Umarım aynı zamanda da misyonunu bu anlamda tamamlar film. Evet, en güzel yolu kesin iyileşmenin, ve daha aydınlık bir yere gelebilmenin en güzel. Birleşmenin, aynı duyguda birleşmek. Bence en çok özlediğimiz şeylerden biri de bu. Bunu hep defalarca tekrar ediyorum ama birleşmek ve aynı duyguda olmak gerçekten önemli. Bu filmin işte özelliklerinden biri de o. Filme dönmüşken biraz önce Emre ile sohbet ederken çekim başlamadan önce şey konuştuk, hatırlıyor musun? Bir tarihi bir karakteri canlandırmak istesen kimi canlandırmak istersin diye. Birce o yolda emin adımlarla ilerliyor bence. Halide Edip Halide üstüne. Edip'i de oynadım ya ben. Ha, onu oynadım. Daha kim kaldı onu söylüyorum. Ay, daha kim? Oo, daha çok Var mı? var. İstediklerim, evrene gönderdiklerim var. Dur daha Hayır, yok, bitmedi. ben o Tarihimiz dönemde. güçlü kadınlarla dolu Emre. Biliyorum. Ya ben unutmuşum. Benim de varmış bir tane. Tabii. Ben ilk Vecihi Hürkuş oynadım ben de. Aa, Tabii. evet, Doğru. Şu an hatırladım. Bak Bak. Doğru. İlk değilmiş. ne Pardon. güzel. Evet ya. Herkese. Ne güzel hatırladık. Düşündükçe çıkıyor. Evet, çok güzel bir cevap vermiştin. Ya ben şöyle Atatürk'e benzesem Atatürk'ü oynamak isterdim dedim. Ha. Ama bu Ertan'a kısmet oluyor bu bize. Neden acaba bir düşünelim. Bana da Napolyon kaldı. Ama adını söyleyebilsem oynardım. Fransızcam kötü o yüzden. Evet, ben Napolyon dedim yani. Evet. Söyledim. Oynarım Demek artık. ki olur. Tamam, yola çıktık. Ama sen gerçekten Nuri Jonker'e Benzemişim ama değil mi biraz? Biraz evet. ben çok etkilendim sette bu durumdan. Değil mi? Evet. Bir anda herkes o kişi oluverdi Evet. yani. Ya, Bir de sihirli bir gerçekten şey. Çok. Yani sanat ekibimiz de o konuda Evet, gerçekten tebrik çok iyi etmek çalıştı. lazım. Yani Sanat, ince prodüksiyon. yani Evet. gerçek mekanlarımız da vardı ama gerçek mekanları
onların yaptığı mekandan ayrılmamasını sağlamak ve bütün haline getirmek gerçekten Aynen. çok ince işçilik. Yani biz de girdiğimizde zaten öyle gibi Evet, evet. ister istemez Evet. böyle bir Ben ayırt edemedim neresi gerçek neresi değil bu arada. Söylemeyiz. Evet yani Asla sormak istedim ama sormadım büyüsü bozulmasın diye. Ama öyleydi. Kostümler ayrıca çok Kesinlikle. iyiydi. Serdar Başbuğ. Evet. Yani gerçekten. Harikalar yarattılar. Yani İstanbul Devlet Opera Balesi'nin terzihanesinde çalışan o kıymetli zanaatkarlar, sanatçılar onlar. Evet. Onlar diktiler. Serdar böyle en ince ayrıntısına kadar hepimizin üstünde sürekli olabildiği kadar hep sette. Çok güzel bir ekibimiz vardı Tabii. gerçekten. Dediğim gibi bu Özsoy operası aslında opera ve balenin hani tekerin Tabii. dönmeye başladığı Başladı. ilk Evet. opera olduğu için şimdiki devlet opera ve balesinin de aslında hani derler yani her programın bir İncil'i vardır, Bible'ı vardır Evet. gibi. Onların öyle bir gösterisi olduğu için özel de bir yeri var onlar Evet. için. O yüzden sağ olsunlar yani zaten böyle Paşa'nın böyle bir filmi için destek verirlerdi ama sanırım bu biraz daha onları daha cezbetti, daha gaza getirdi sanki diye düşünüyorum. Hatta çok tatlı bir sürpriz var filmin Evet. içerisinde. Evet. Söylemiyoruz Söylemeyeyim, asla. nasıl? Çok küçük bir an dikkatli seyircilerin algılayabileceği. Tabii simayen bilen kişilerin muhakkak ama çok kıymetli de bir Adını söylemeyeyim ama Ee, ağzımdan söyleyeyim. Burada lütfen bir yerinde ben olayım bu işin. Evet. Evet. Bu opera bizim için bu kadar önemli bir operadır dediği için ben de Evet. zaten oradan Çok aklımda- anlamlı olmuş. Sette Çok. de yani müzisyen ekibi Ankara Devlet Opera Tabii, tabii. Balesi'nden Hı hı. yani biz hani böyle gerçekten önümüzde böyle bir uzun bir kağıtla konuşmaya başlarsak bayağı Teşekkür o kadar ederim. çok Evet, teşekkür evet. edeceğim insan var Yani ki. o akan yazı, filmin sonunda göreceğimiz o akan yazıda gerçekten herkesin ilmek Gerçekten öyle. dikkatlice kalıp zaten kalacaklar. Evet. Çünkü çivilenecekler çivileniyor, oraya evet. bir şekilde ben biliyorum o Evet. gözyaşlarıyla. Ama gözyaşlarından fırsat bulmalarını umut ediyorum. O akan yazı gerçekten çok çok önemli bir akan yazı. En duygulandığınız sahneler hangisiydi? Hepinizin farklı olabilir tabii ama hani izlerken ya da hani oynarken, izlerken her iki taraftan da olabilir. Sanırım final yani Yani o başarıldığı o an umudun yeşerdiği an aslında Evet. benim için o diye birçok sahne var. ya Çok var. birçok Çok sahne çok var çok ayrı. sahne var. Ben Rıfat'ın eğer biz böyle yapsaydık biz bu savaşı kazanamazdık dediği işte Hı hı, sizin söylediğiniz evet, o mazeret ve bilmem ne cümlesi Evet, var. evet. Şey mesela Tereddüt. yani hani çok affedersin. Estağfurullah. Yani benim normalde bir şey oynadıktan sonra replikler kalmaz aklımda gerçekten. Çok nadir. Ama burada şimdi Münir Ayrı benim oynamaya çalıştığım karakter üzerinden bir söz ama mesela beni çok etkiliyor o laf. Dönemle de ilgili olabilir. Biz Paşa'nın kendisinden korkmayız, çekinmeyiz. Biz onu incitmekten çekiniriz Evet. dediği yerden çok etkileniyorum. Hmm. Bir de filmin Evet. şöyle bir şeyi var. Sonu, hani spoilerlı bir şey söylemeyeceğim ama sonu belki bir şey başarmak ve ardından Mustafa Kemal'e döndüğümüz yer. Yani öyle garip bir şey var ki orada. Hani mutluluk, hüzün, heyecan her şey böyle birbirine karışıyor Evet. ve beni şey çok etkiledi. Doğru mu? Bilmiyorum ama bugün hep aklımdan buradayken geçti ilk kez söyleme aklıma geliyor belki. Yani Mustafa Kemal'in e, derin bir yalnızlığı var ve bu derin yalnızlığına Şimdi onu dair de söyleyecektim. garip bir şey var. Yani yani bizim şahit olduğumuz önümüzdeki hikaye ve de şunu daha çok idrak etme şansım oldu. Yani aile kurmak vesaire, başka bağlar kurmak her şeyden Vazgeçmek. kendini alıp yani bizim savaşımız bitmez diyor zaten bir Evet. yerde ama bu savaşın mücadelesini bir opera, bir kültür devrimiyle vermeye çalışıyor. Evet. İlla kılıç kuşanmak değil yani bu savaşlar yani ya da birine bağırmak değil. Üslupla ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Neyse uzatmayayım ama yani genel anlamda çok Yaşayacağız. çarpıcı Sadece bir 4 bütüne yıl. şahit olacağız galiba. Evet. Bir de son 4 yılına tabii. Ya işte yani ve sadece 4 yıl var artık bu dünyada Evet. bilmeden. Adam hala savaşmak istiyor, yapmak istiyor, başarmak istiyor. Keşke yaşasaydı diyoruz zaten hepimiz de. Bir 10 yıl daha keşke. Keşke. Ha. en azından. Keşke. Mustafa Kemal'in o
hiç görmediğimiz, yani biz tarih derslerinde çeşit çeşit şekillerde, filmlerle, belgesellerle yıllarca donandık. Evet. Mustafa Kemal'i okuduk anlamak için, nutkunu okuduk vesaire, ama hiç görmediğimiz bir tarafı varmış. Evet. Kalbi. Yani bana en çok dokunan yerde aynen orası oldu filmin sonunda. Yani o kısmet olmadı. Bir laf var ya, O kısmet bilmiyorum, olmadı. yanlışım Olmadı, varsa lütfen düzeltin ama çok böyle duyduğumuz artık dil epey, hani güç zehirlenmesi derler ya. Yo, zehirlemiyormuş aynı Evet. zamanda belli ki. Tam tersine Yani geliştiriyormuş da Geliştiriyor. bazen. Hani yani geliştiriyor, aksine tekrar, yani bence hani tekrar yıkıp yenisini, tekrar hani yenisini, hani bu anlamda çok umut verici bir hikaye. Ben hiç bu tarafından hani okuduklarımız, izlediklerimiz, araştırdıklarımız ayrı ama bilmiyorum, tabii ki biz ayrıca da etkilendik. Orada bulunmak, Tabii. empati kurmakla ilgili Evet. ki Ertan zaten yüreği kocaman bir Evet. insan ve onunla beraber buna şahit olmak nın da başka tarafları var. Hani objektif olabiliyor muyum bilmiyorum ama hani hisler gerçekten çok yoğun. Yani e, uzatmadan hemen bir şey söyleyeceğim. Hayır. Necati Akpınar, Necati abi aradığında ben okuduktan sonra sorduğunda ne düşünüyorsun dedi. Abi dedim, biz dedim bu filmle insanların yüzünde bir gülümseme ve tebessüm mü olsun Hı hı. istiyoruz? Evet dedi. Çünkü aslında aynı kaslar çalışır ya. Tebessüm ederken ağlarız. Ağlarken de gülerken de aynı kaslarımız çalışır. Bu Hı. anlamda birçok kasımıza vuracak bence bu film. Gibi Aa, geliyor Evet. bana ne yani. güzel Evet. söyledin. Enteresan Aynen bir öyle. şekilde. Bakalım. Rıfat ne güzel söyledi. Bir dilim çözüldü. Ama Güzel bir şey oldu. söyleyeceğim, anlattın. böyle oluyor bugün. Filmin enerjisi de öyle yani. Hı. Bizim için şimdi o kadar kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz bir şey ki neticede. İlk başta böyle bir seçe seçe başlıyorsun ama sonra o duygu seli açıldıkça açılıyor, Tabii. açıldıkça açılıyor. Biz de boşaldıkça şeyimiz, duygularımız akıtıyoruz yani. İstemsiz oluveriyor yani. Evet Hepimizin ve arasındaki sinerji hepimizin bu. gözleri bir anda dolu veriyor. Hı. Yani Evet, Atatürk'ten bahsederken ya da oradaki duyguya girince bunu yaşamak ya da yaşatmak hiç kolay bir şey değil. Yani oradaki enerji, yani setteki enerji ve filmdeki enerji birden üzerinize yükleniyor ve hepimize geçiyor. Çok Ne çok güzel. çok çok güzel bir şey. Sonucunu görmek, şimdi orada oynuyorsunuz, o bambaşka bir şey. Yani sonucu görmek olağanüstü bir his. Evet, gerçekten öyle. Herkesin eline Burada emeğine Yağız Bey'i de, sağlık. yani Yağız'ın, yönetmenimizi evet. de Evet, evet, yönetmenimiz de. tebrik etmemiz Tebrik lazım. Çünkü bazen Evet. senaryo çok iyi olabilir, Evet. kas Aynen. çok iyi olabilir Olabilir. ve her şey çok iyi gitmiş olabilir ama iyi bir film olmayabilir o. O kadar döneme hakimdi ki Paşa'nın hayatına, yaşanan olaylara Evet. Her şeye e, hakim gerçekten. gerçekten çok hakimdi. Bu da bizi o döneme gitmemiz açısından kolaylaştırdı sağ olsun. İyi Evet. oldu, onun da Evet, ellerine evet. sağlık. Aynen. Yağız Alp Akaydın'ı da buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet. Gerçekten ellerine Ellerine sağlık. sağlık. Gerçekten bir Tüm düş detaylı. görmüş o bununla Evet, beraber. evet. Bu düşün Hı hı. parçası etti bizi. Yani Evet. filmi izleyince Aynen. anladım her şeyi Aynen. daha Aynen. berrak bir Evet. şekilde. Biraz önce dedin ya, güç zehirlenmesi Hı olmuyormuş hı. diye. Yani güç zehirlenmesiyle zaten devrim olmuyor. Devrim yapacaksan güç zehirlenmesiyle değil, işte böyle o gücü nasıl kullanacağın, kültürel olarak nasıl ülkeyi nasıl hayal kuracağınla çok önemli. Evet, Atatürk'ün de ne kadar çok hayali varmış ve daha 1934'te Cumhuriyet daha yeniyken bir operası olsun bu memleketin ve İran Şahı'nı da bir operayla karşılamak istemesinin ayrı zaten hesapları ve siyasi ve sosyal mesajları var. O da çok kıymetli bir taraftan. Yani bir dahi. Ama şunu soracağım. Ben Ertan'ı görünce, tabii filmi izledikten sonra Ertan'ı görünce direkt sarıldım. Siz setteyken hani böyle her şeyin sonunda Atatürk'e, çünkü Atatürk'e sarılmak gibi yani yani evet, zamanda yolculuğa çıksak hani konuştuk yani Atatürk'ün dönemine gidip hani Ben paşam diyordum, öyle Evet, söyleyeyim yani. ya. Tabii, tabii. Ertan'a hepimiz paşam biraz diyorduk. öyle miydi sizin için de yani? Ben şok geçirdim gördüğümde. Ya. Yani onlar çekmeye başlamışlardı zaten. Ben hiç görmemiştim Ertan'ı. Bir gördüm, böyle dedim, yani bak tüylerim diken diken oluyor yani, çok acayip bir his. Biliyorsun ya, Evet. biliyorsun meslektaşın, Hı. biliyorsun vesaire, hani
Ne alaka? Yok öyle kala kaldım. Ama Ertan'ın içinden de hem aynı topraktan olması, İşte hem ben de onu onu o kadar tüm kökleriyle, tüm kalbiyle hepimizin olduğu gibi ama ya onun bambaşka bir yolculuğu var çünkü oynadı yani hani o olmaya çalıştı. O bambaşka bir performans yani o bambaşka bir gayret. Ve şey değil mi bizce uzun yıllardır bu Yılmaz. proje için hazırlanıyor aslında. Bir geliyor Evet. oluyor, bir gidiyor Olmuyor bir olmuyor şey. falan filan. Evet. Yani bir Tabii. 5-6 senesi de var Ertan'da Tabii. bu süreç öyle. Tabii. Ha, son 6 ayda da değil yani. 5 Değil. yıldır Ya, Atatürk okuyor, evet, çalışıyor, evet. gidiyor, Muazzam. görüyor, Hı. geziyor, geliyor filan. Zaten İyi bir Atatürk filmin oldu. Necati abi ilk yazmaya başladığında yani ilk yazdırması bildiğim kadarıyla 2013 ya da 2011. 2011. Sonra birkaç defa yazılıyor film. Ve yani inanılmaz bir çabası var bu filmi ayağa kaldırmak, sete yani ayağa kaldırmaktan kastım sette ayağa Evet. kaldırmak için. Müthiş bir aidiyeti var. Tek istediği şey ya bu da var yani. Bu adam böyle bir adam. Bu adam sadece ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyen adam değil. Onu zaten Evet, biliyoruz. biliyoruz. Ama böyle de bir adam. Ben bunu anlatmak istiyorum dediği noktada çok acayip bir şey. Ertan da o dönemde senin dediğin gibi sanıyorum. Zaten buna bir süre sonra o da dahil oluyor yani. Biz trene sonradan katılan vagonlar gibiyiz yani. Evet. Gerçekten yani bu hikaye aklına düşen, bu hikayeyi ortaya koyan hani bir kelime var, bir tanım vardır ya onu gerçekten çok gidiyor. Gerçekten canı gönülden kutlamak lazım yani. Hani bunu alıp da bir yapacağız diye peşi çünkü vazgeçilebilir ya. Tabii. Bizim sektör öyledir. Tabii. Hani bir 13 şey olur sene. olmuyor demek ki denilir vesaire falan. Evet. Yani topluca büyük bir çaba var. Ama Ertan'ı sette gördüğümde ben de Dur. Ertan'ı çok eski tanıyorum. Zaten özel bir ruh. Gerçekten öyle. Ama hani o postürüyle yani o kadar şey ki bir de e, uzaklaştırmayan, yakınlaştıran biri haline Evet. getirmekle ilgili de gerçekten bu kadar doğru denk gelebilirdi. Yani Çok başarılı hani orada da. çünkü Ertan normal hayatta da hani benim açımdan en azından hani Ertan yanındayken dokunur. Ertan bilirsin yani bir şey Tabii. olsa tak eli omzundadır falan. Neyse Ertan'a buradan selamlar. Ertan seni seviyoruz. Çok seviyoruz. Bir de dediğim gibi ben de aynı şeyi düşündüm izlerken. Yani Atatürk'ün doğduğu yerden, Balkanlardan olduğu için bence konuşma şekli, şivesi de benzediği için yani çok cuk oturttum ben de Evet. ve orada duygu daha da artıyor. Zaten Atatürk de onu öyle tonlardı. Hı hı. Atatürk de onu öyle derdi herhalde diye hep böyle kafamda da öyle canlandı. Şimdi tabii biz çok filmle alakalı çok kalbimiz yüksek, enerjimiz yüksek, duygularımız yoğun. Ve anlatırken hep şunu fark ediyorum ben. Biraz böyle bu filmin eğlencesini göz ardı ettiğimizi Evet. düşünüyorum. Evet, Bundan- evet, Hani evet, bundan evet, bahsetmek doğru. isterim Evet, son olarak. Evet. Aslında dediğim gibi Çok hem eğlenceli. paşanın hem o dönemdeki Türk halkının, Türk kadınının, Türk erkeğinin nasıl mücadele ettiğini görürken tabii ki duygulanacağız. Tabii. O dönem biz duygulandıran bir dönem ama inanın çok da eğleneceğiz. Bayram gibi bir film. Evet, Film, evet, evet. Diyebilir miyim? Gerçekten öyle. Çok kesinlikle İyi katılıyorum. bak eksik kalırdı Emre Evet. söylemeseydim. Bunun altını Yokluklar Sağ ol. içerisinde biri bir şey başarırken çok- vay be çok- diye Evet. çok Evet. güler ya yani. Aynen. Hem diyorum ya hem paşanın hem Evet. bütün o dönemin keyifli anlarını da birlikte göreceğiz bu filmi izlerken. Evet. Kesinlikle. Zaten başta çok hani izlerken çok ağladım demeyeceğim. Yani sonunda ağladım. Evet sonu. Dediğim nokta buydu. Çünkü Mutluluk çok gözyaşları evet, diyelim mutluluk aslında ve o. gurur gözyaşları. Canımızı acıtan tarafları da var düşündükçe. Tabii ki. Ama çok keyifle izleniyor. Matematiği çok iyi kurulmuş, hızlı akıyor. Çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz, çok coşuyoruz, çok alkışlıyoruz. Ben birkaç yerde ayağa kalkıp Ne alkışladım. güzel. Tutamadım kendimi. Yani hatta bazı yerlerde neredeyse dans edesim geldi. Ay çok şekersin. Yani sen söylerken ben o diye yükselesim geldi. O yüzden kesinlikle bunun altını çizmek Evet. lazım. Hani böyle çok Evet, ağladım evet. ağladım filmi Evet. değildi Yok, yani. şey değil. Çok coştum Pozitif. filmi. Tabii, Çok tabii. başka bir Atatürk filmi Evet. ve aslında bir Cumhuriyet şarkısının hikayesi. Evet, Aynen. gerçekten bir Cumhuriyet Evet. şarkısı. Yani bir de böyle bir dönemde bu filmi yaparken hiç aciteye düşmeden Evet, bunu yapabilmek evet. bence çünkü Çok hani daha şey iyi. yapabilirsin yani. Bakın burada da böyle olmuştu ya. Hiç aciteye düşmeyen aslında bir umut işi.
Çok doğru söylüyorsun. Evet. Orayı kaçırma. Biz çünkü çok Evet. duyguluyuz yani. Evet, O yüzden evet, yani evet, evet. Onu fark ettim ya yani. Ama sorular da öyle geliyor. Öyle Herkes gelince çok öyle duygulu ama söylüyoruz ama söylüyor. hepimiz çok Yok, duyguluyuz aslında- yani. Evet, evet. Yani o Konjonktürle bizim duygumuzla alakalı. filmin Evet. enerjisi çok farklı aslında. Onu söylemeye Kesinlikle çalışıyorum. öyle. Aynen Kesinlikle öyle. öyle yani. Kesinlikle. Çok böyle coştuğumuz bir film. Tekrar altını çizelim, bir Cumhuriyet şarkısı. O yüzden yani 25 Ekim'de vizyona girdiği anda çoluk çocuk durmadan toplanın gidin. Aynen. Çıkın gidin. Yani öyle bir Tam bir bayram olmuş. filmi. Tam Hem bir filmin bayram. kendisi Evet. bayramı gibi bir film. Evet. Hem de gerçekten eğer çocuklara bir Cumhuriyet Bayramı hediyesi yapmak Evet. istiyorlarsa sinemalarında seyirciye de çok ihtiyacı Evet. var. Hep beraber orada buluşalım. Çünkü hem sinemamızın buna ihtiyacı var hem Aynen. de bizim bu kültür devrimi nasıl yapıldı, bu Türk müziği nereden nereye geldi, Türk beşlileri nedir gibi bir sürü sorularla ama en eğlenceli şekilde izleyeceğimiz Hı. bir film. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Biz ederiz. teşekkür Sağ olun. ederiz. Röportajda duygudan duyguya koştuğumuz, gözlerimizin yaşardığı bir taraftan da coştuğumuz bir röportaj oldu. Ellerinize sağlık, film için de teşekkür Çok ederiz teşekkür ama ederiz Cumhuriyet'in Ersin. 101. yılında çok güzel bir hediye verdiniz bize. Çok Ay, ne teşekkürler. güzel. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun ki biz böyle çok daha kültür sanat etkinliklerini, sinemaları, tiyatroları, konserleri daha çok ekrana taşıyalım. Ve Atatürk'ün başlattığı ve çok değerli sanatçı arkadaşlarımın da destek olduğu bu kültür devriminde bizim de birazcık çorbada tuzumuz olsun. İyi seyirler.